Şu an mesela gökyüzüne bakıyoruz, evren diyoruz ya, aklınıza ne geliyor? Peki ya size desem ki eski Türk mitolojisinde bu kavram, bildiğimiz evren yani, devasa bir ejderha olarak düşünülmüş. Evet, oldukça şaşırtıcı bir fikir değil mi? Kesinlikle. Bugün işte sizin için incelediğimiz kaynaklar tam da bu acayip ilgi çekici konuya odaklanıyor. Gökyüzü ejderhası evren ve bir de Türk ejderhası evren, kadim nefes ve kozmik denge. Amacımız da bu metinlerden yola çıkarak evren denen bu kadim figür tam olarak neymiş, ne anlam ifade ediyormuş, kozmik rolü neymiş bunları bir anlamak. Gelin bakalım bu konuyu şöyle bir deşelim birlikte. Şimdi kaynakların en başta altını çizdiği şey şu, bu evren hani bizim bildiğimiz masallardaki gibi altın pullu, ağzından ateşler saçan bir canavar değil. Yani ondan çok daha farklı bir varlık. Bu ilginç. Hani alıştığımız ejderha imajından bayağı farklı bir başlangıç noktası o zaman. Peki kaynaklar nasıl tanımlıyor evreni? Yani madem pulları yok, ateşi yok, tam olarak ne o zaman? Merak ettim şimdi. Şöyle diyorlar, metinler onu doğrudan varoluşun kendisi olarak tarif ediyor. Her şeyin üzerinde yükselen, her şeyi kaplayan, o tekil, mutlak güç yani. Hatta halk arasında ona direkt varlık dendiği de belirtilmiş. Varlık. Evet, adeta gibi, kaynaklarda da geçiyor, dünyanın damarlarındaki kan gibi, gökyüzünün ruhu gibi. Böyle tasavvur edilmiş. İnanılmaz. Varoluşun kendisi. Peki şu kendi kuyruğunu ısıran devasa yılan meselesi, o şekilde resmedilmesi de çok çarpıcı bu bağlamda. Neden bu imgeye bu kadar odaklanılmış kaynaklarda? Yani özel bir anlamı vardır herhalde, değil mi? Kesinlikle var. Bu imge onun sonsuzluğunu, o döngüselliğini temsil ediyor aslında. Bedeni de öyle böyle değil, dağlardan yerin derinliklerine, oradan okyanusların ta dibine kadar uzanıyor diye anlatılıyor. Vay canına. Nefesinin fırtınaları başlattığına, hareketlerinin ise depremleri tetiklediğine inanılıyor ve sadece fiziksel bir güç de değil, aynı zamanda iyilik ve kötülüğün ya da daha doğrusu aydınlıkla karanlığın o bitmeyen mücadelesinin ta kendisi gibi görülüyor. Anlıyorum. Yani depremler, seller falan bu tür doğal afetler onun belki uykusundan uyanmasıyla ya da bir şekilde rahatsız edilmesiyle mi bağlantılı görülüyor? Özellikle şu yeraltı dünyasıyla olan bağlantısı bayağı dikkat çekici geldi bana. Aynen öyle. Kaynaklar özellikle yer altındaki hareketleriyle yeryüzündeki kötülükler ve felaketler arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Onun uyanışı ya da öfkesi bu tür olayların bir sebebi olarak görülmüş. Peki evren madem bu kadar temel, bu kadar kapsayıcı bir güç, yeryüzünü sarsıyor, fırtınalar koparıyor dedik. Kaynaklarda Ergenekon'la bir bağlantısı var mı? Yani Türklerin o meşhur Demir Dağları'nın ardına sıkıştığı destansı anlatıdaki rolü nedir evrenin? Evet bahsediyorlar. Ergenekon Vadisi'ndeyken bile evrenin o gölgesinin hep hissedildiği anlatılıyor metinlerde. Orada bazen aşılması gereken o devasa engellerin bir sembolü olmuş. Bazen de kahramanların yüzleştiği o en büyük, nihai sınavın bir metaforu olarak karşımıza çıkıyor. Varlığı o kapalı vadide bile hissedilen bir tür kozmik baskı unsuru gibi yani. Bu durumda Demir Dağları eritmek sadece oradan fiziksel olarak çıkmak değil, aynı zamanda evrenin o boğucu, belki karanlık gücüyle yüzleşip onu aşma çabası anlamına geliyor olabilir mi? Belki de o demircilerin örs sesleri, o sonsuz döngüyü kırma isteğini falan mı simgeliyordu acaba? Bu katmanlı anlamlar işi daha da ilginçleştiriyor gerçekten. Çok doğru bir nokta yakaladınız. Fakat evren sadece yıkıcı bir güç olarak da görülmüyor. İşte işin en büyüleyici kısmı da burası bence. O, aynı zamanda kozmik dengenin de temel taşı olarak kabul ediliyor. Kaynaklara göre, eğer evren olmasaydı, düzen tamamen bozulur ve dünya kaosa sürüklenirdi. Yani onun varlığı bir nevi zorunlu bir denge unsuru gibi. Bu çok ilginç bir çelişki ama. Hem yıkıcı hem de düzen için olmazsa olmaz. Kaynaklar bu dengeyi nasıl açıklıyor peki? Şu kuyruğunu ısıran yılan figürü Ouroboros imgesi, o mu temsil ediyor bu sonsuz yıkım ve yeniden yaratılış döngüsünü? Tam olarak öyle. Ölüm ve yeniden doğum evrenin kendi ritmiyle eş anlamlı görülmüş. Onun uyanışı bir nevi kıyamet alameti gibi algılanırken, sessizliği ve uyku hali dünyaya huzur ve bereket getiriyor. Metinler onu sadece fiziksel bir varlık olarak değil, aynı zamanda
kolektif bilinçaltından fışkıran o evrensel yaşam enerjisi ve kozmik gücün ta kendisi olarak tanımlıyor. Evet, yani bu kaynaklara şöyle bir bakınca evrenin öyle fantastik bir canavardan çok daha derin, çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Varoluşun, kaosun, düzenin ve o bitmeyen döngünün kadim Türk düşüncesindeki çok katmanlı, gerçekten güçlü bir sembolü. Hem korkulan hem de bir şekilde varlığı gerekli görülen bayağı paradoksal bir figür yani. Aynen öyle. Peki sizce kaynakların sonunda sorduğu gibi evren hala dünyanın o derinliklerinde bir yerlerde uyuyor mu dersine, yoksa arada sırada fısıltılarını rüzgarlarla, belki de yerin o hafif sarsıntılarıyla bize göndermeye devam mı ediyor? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.